Merhaba sevgili akrepler, hoş geldiniz Ocak ayına. Ocak ayı sizlere bolluğu, bereketi, neşesiyle gelsin. Hemen Ocak ayının şöyle bir hızlıca başlangıcına bakalım. Hedeflerinizi büyütüyorsunuz sevgili akrepler ve düşünceleriniz, yaşam felsefenizi yeniden yapılandırıyorsunuz. Biliyorsunuz geçen yıl özellikle akrepte çok önemli gelişmeler oldu. Yeniden yeni başlangıçlar. Plüton zaten sizin evinizde, Kova'da önemli yaşamda değişimler ve yeni hedeflere doğru ilerlediğiniz bir süredesiniz ve sizin için tabii ki çevre değişiyor, ufuklar değişiyor ve Ocak ayının hemen girişinde sevgili akrepler ve yükselen akrepler çevrenizdeki gelişmeler, eğitimler ve yolculuklarla ilgili güçlü başlangıçlara doğru ilerleyeceğiniz bir ay işaret ediyor. Hızlı gelişmeler var. Ve tabii ki Venüs, Mars, Merkür, Güneş hepsi bu ay Oğlak sterlimi çok yoğun. Oğlağın içine yerleşecek. Tabii ki sizler için 3. eve yerleşecek. Yani çevreniz, kardeşleriniz, dostlarınız, akrabalarınız bunların gündemleri çok yoğun. Ve 6-7 Ocak bu sürede en iyi kullanabileceğiniz zamanlar bu ay içerisinde. Ve gelişmek, ilerlemek, hedefler, fırsatlı bir aya giriyorsunuz sevgili akrepler. Bazı konular var, gizli bir takım durumlar, bunlarla ilgili haberler, haberleşme ağında da önemli gelişmeler içindesiniz. Bir takım gerçekler, haberler ortaya çıkıyor ve sınırlarınızı, isteklerinizi yeniden oluşturduğunuz, çizgilerini belirlediğiniz, çalışacağınız, eksiklikleri tamamlayacağınız bir aya girdiniz. Bazı konuları çok iyi görmeye başlayacaksınız. Adeta maskeler düşüyor olacak. Jüpiter retroda olsa tabii ki desteğine devam ediyor olacak. 9. evde yaşam felsefenizi ve hedefinizi geliştirmeye devam edecek. Ve ayın ilk yarısına baktığımız zaman tabii ki ayın ilk yarısı işleri geliştirmek, daha olumlu, daha verimli bir süreç. 3 Ocak'ta Yengeç dolunayımız var. Tabii ki Yengeç dolunayı Jüpiter'le beraber çalışıyor. Çok şanslı, çok bereketli, çok güzel. Tam 9. ev, yolculuklar, seyahatler, yurt dışı konuları sevgili akrepler, yeni eğitimler, seminerler, öğretmen vasfınız ortaya çıkıyor adeta. Bir işteki hani gereklilikler, yükümlülükler ve çevrenizde ve aynı zamanda manevi olarak da çok güçlü, yüksek frekanslara doğru çıktığınız bir süredesiniz. Ve 18 Ocak sonrasında yani ikinci yarısına doğru Oğlak'ta bir yeni ay başlayacak. Oğlak'taki yeni ay o Oğlak stelyumunu iyice altını çiziyor olacak. Yatırımlar, kararlar, hedefler, çalışmanız gereken noktaya doğru adeta bir lazer ışığı gibi odaklamaya başlayacak. Ayın ikinci yarısından sonra biraz daha çalışmalar, biraz daha yoğunlaşmalar için olduğunuzu görüyoruz. Ayın sonundaki 2 gün 26 ve 27 Uranüs'ün sert açıları var ve Mars'la beraber tabii ki sizin yönetici gezegeniniz Mars ve Plüton modelde. Bunların aktif olacağı süreçler. Çok güçlü durumlarda olacaksınız. Tabii ki konuşmanız, görüşmeleriniz ama öte yandan kazalar, yaralanmalar, aksilikler, istediğiniz gibi gitmemesi, kavgalar, gümbürtüler, tartışmalı, gergin bir süreçte işaret ediyor. Bu çevrenizden de gelebilir. Detaylı anlatacağım zaten. Ayın en şanslı günleri 6, 7, 30 ve 31 Ocak. Ayın en şanslı günleri, bu günleri lütfen değerlendirin. Ayın en iyi değiştirmek, iletişim konuları, bir konuları değiştirmek, girişim yapmak için en iyi kullanacağınız tarih 21 Ocak. Çok güzel Merkür cazimi dediğimiz süreç. Yine güzellik, ikili ilişkiler, bunları geliştirmek, güzel bir noktaya taşımak istediğiniz konular varsa 6-7 Ocak Venüs'ün cazimi olan Güneş'le o güzel kavuşumunu bu ay kullanabilirsiniz. Bakım işlemleri için de tabii ki geçerli. Şimdi kısaca hadi gelin şöyle bir aya bakalım. Ve 3 Ocak Cumartesi Yengeç Dolunayı. Şanslı, besleyici, geliştirici Yengeç Dolunayımız geldi. 13 dereceyle beraber sizin için 9. eve yerleşti. Maneviyat, güçlü duygular, zaten duygular çok yoğun olacak. Sizler su burcu zodyak kuşağındaki burçlarsınız. Bu yüzden zaten duygusal yönden çok güçlüsünüz. Manevi yönden sizi çok etkileyecek, çok yükseltecek bir dolunay. Duygusal anlamda topluma duyarlılığınız çok artabilir. Hukuki konular, eşitlikçilik, adaletçilik, hani ilahi adalet dediğimiz noktalarda hassasiyetiniz giderek artıyor olacak. Tabii ki burada eğer kağıt, evrak, işte hükümet işleriniz, devlet işleriniz, akademik çalışmalar böyle bir süreç içinde olabilirsiniz. Burada bazı haberler alabilirsiniz. Dolunay'da netleşiyor olacak. Yolculuklar, yine yabancılarla ilgili çalışmalar yapan sevgili akrepler ve yükselen akrepler, işinize yatırım amaçlı da
yapabileceğiniz güzel gelişmeler içinde iletişiminizin yoğun olduğu bir yengeç dolunayına işaret ediyor. Tabii ki eğitimlerimiz, akademik çalışmalar dedik burada. Eğitmen olan sevgili akrepler içinse çok güçlü yüksek frekansta çalışacak. Sevdiğiniz konular, yapmak istediğiniz konularda fırsatlı, güzel etkileri size getirdiğini görüyoruz. Çok güzel haberlerle yaşam felsefenizi, düşüncelerinizi, hayatı geliştirmekle ilgili çok güzel destekler alacaksınız. Ancak burada duyguların yoğunluğuna çok dikkat. Duygular burada nasıl dengeleyebilirim derseniz eğer. Örneğin bir şey hedefliyorsunuzdur, güzel bir fırsat gelir ve o coşkunuz çok yükselir. Manevi yönden frekansınız çok yükselecek demiştik. İlahi konular, inançlar, bunlarla ilgili tabii ki bir noktada da dengede kalmak çok önemli. Objektifliği yitirmemek çok önemli. Bilgilerinizi paylaşarak büyütebileceksiniz. Yardımlaşma, topluma duyarlılık demiştik. Sanki yardımlaştıkça, paylaştıkça bilgiyi size gelmeye, akmaya ve sizin eksikler olarak gördüğünüz noktaları tamamlamaya başladığı bir süreç. Karşıt evinde tabii ki Oğlak Süselyum oluşmaya başladı. Üçüncü ev dediğimiz yine kardeşler, yakın çevre, etrafınızdaki kişiler, düşüncesel olarak onlarla aslında ortak noktada olmadığınız konular. Çünkü Oğlak mesafe açacaktır. Yolunda gitmeyen konular. Bunlarla ilgili ekstra olarak üstüne düşeceksiniz ve burada görev ve sorumluluklarla ilgili yapmak istediğiniz konularla ilgili çalıştıracak sizi sevgili akrepler. Bu ne demek? Yengeç dolunayı özellikle yakın çevrenizde aksaklıklara, problemlere dikkat çekiyor. Evet, 9. evde size güzel fırsatlar getirecek, düşünceleriniz, manevi yönünüzü güçlendirecek. Fakat öte yandan yakınınızdaki anlaşamadığınız problemlere de dikkat çekiyor olacak. Burada yürütülmesi gereken konulara kolaylaştırmanızı ve kolaylaşıyormuş gibi gelen konuları da dengelemeniz gerekiyor. Göz ardı ettiğiniz konular yani. 9. evde kendinize güvenmekle ilgili, yapmak istediğiniz hedeflerle ilgili çok güzel çalışacak. Kontrol gücünüz, konuşmalarınız, özellikle Oğlan 3. evdeki yapısıyla liderleriniz, iş program bilinciniz, organize olmanız çok iyi olacak. Bunları güzel bir şekilde kullanacaksınız ve Yengeç Dolunayı burada sizin için özellikle güzel etkileri getiriyor. Tabii ki burada yolculuklar, hedefler demiştik. Bunları güvenmekle ilgili, özellikle yakın çevreye güvenmek, yapılması gerekiyormuş gibi işlerden sıyrılmanız da önemli. Çünkü öte yandan sanki bütün her şey benim üstümde ve yapılması gerekiyor gibi bir de bir hissiyatınız var adeta. Bu hislerden sıyrılarak yaşamın sizin için çizdiği bilinmeyen o yola güvenmenizi istiyor. Çünkü orada Ay ve Jüpiter gerçekten parlıyor olacak. Şansın burada diyecek. Spontane olmaktan korkma. Her şeyi organize, planlı, programlı yapmak dahi, yapılması gerekenlerin üstüne düşmek dahi bazen işe yaramayabilir. Bu hislerden sıyrıl. Sana getirdiklerime güven diyor Yengeç Dolunay'ı. Sizler zaten sezgileri çok güçlü ve gelişmiş insanlarsınız. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, burada size fırsatlar gelecek. Oluşacak durumlarla ilgili, çevrenizle ilgili, geçmişte halledemediğiniz konularla ilgili sakinliğinizi koruyacağınız, daha azimli, kararlı ilerleyeceğiniz bir süre. Yine o geçmiş korkutucu olaylar, işte çevrenizle ilgili sizi zorlayan konu olaylar, yakınlarınızla ilgili cereyan eden yüzeyin özellikle üstünde gözüken ama altında o hissettiğiniz hisleri dengelemek de yine çok önemli olacak. Yakın çevrenizde hareketlenmeler de var tabii ki. Burada önemli çözümler, liderliği ele alacağınız ve duygusal anlamda hem çevrenizi hem de yapmak istediklerinizi güvence ve koruma altına almak istediğiniz bir süre. İkili ilişkilere baktığımız zaman yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Geçmiş ilişki problemleri, yine çocuklarınızla ilgili bir takım süreçleriniz varsa bunları gönül rahatlığıyla çözeceğiniz bir süreç. Yine hobiler, yeni alışkanlıklar, yeni hobiler, bunlardan kazanca çevirmek, eğitimle ilgili konular, yabancılar, dil kursları, yabancı dil kursları, burada yeteneğiniz çok kuvvetli olacak. Bunları kullanabilirsiniz, buraya dahil olabilirsiniz ve burada yeni kişilerle de çalışabilirsiniz. Çünkü bu özellikle Ay ve Jüpiter adım atacağınız eğitimle ilgili, kendinizi geliştirmekle ilgili yapacağınız her konuda size yeni bir kapı açacağım der. Ve para konularına baktığımızda olumlu dönüşler içinde olacaksınız. Paranızı, yatırımlarınızı arttırmak için yine olumlu bir süreç ama acele etmeyin diyor Yengeç Dolunay'ı. Size getireceğim çevresel etkilerle, kaynaklarla bunlara güvenmek ve niyetinizi her zaman o yüksek frekansınızı korumanız önemli. Bu sizin bereketinizi artıracak. Frekansı yükseltiyorsunuz sevgili akrepler. Lütfen içinizdeki o sizi zorlayan karamsar duyguları çeken noktalara çok dikkat, o etkilere çok dikkat.
Ve sağlık konularına şöyle bir bakalım. Ay yengeç tabii ki kadınsal rahatsızlıkları, lenf bezlerini, akciğerleri bunları sembolize ediyor. Burada rahatsızlıklarınız varsa buraya bir noktası var, dokunuyor. Yine akciğer solunum yolları, eklemler, işte tutulmalar, omurlar, iskelet sistemi, bağışıklığı lütfen güçlendirin diyen bir yengeç dolunayı olacak. Sizlere bolluğu, bereketi, neşesiyle gelsin. 3-9 aksında çalışıyor. Evet, daha ziyade bu alanlarda size etki edecek 9. evinizde. İleriye düşündüğünüz her şeyi, hedeflediğiniz her şeyi geliştirmeye başlayacak. Ve 6, 7, 8 Ocak Güneş, Venüs, Mars cazimi Oğlak Burcu'nda hareket ediyorlar o üçlü. Sizin için tabii ki 3. evinizin içine yerleşmiş, yakın çevre demiştik ya. Oradan pek çok dönüşler, hareketli gündemler, azimle, kararlılıkla yapmak istediğinizin üzerine gitmeler, çalışmalar, düzenlemeler, yolculuklar, iş ve ticaretinizle ilgili bir takım yeni hedefler, bunları geliştirdiğiniz, bunları organize ettiğiniz, disipline aldığınız bir süreçte olacaksınız. Ve 6-7 Ocak Güneş Venüs'e kavuşuyor. Çok güzel. Bu günleri kullanın. Venüs cazimi, ikili ilişkiler adına muhteşem günler. Güzellik, bakım, estetik yine bu anlamda çok verimli, çok güzel çalışacak. Alım satım işleriniz varsa para döngülerinizle ilgili olumlu günler. Ve sizin için tabii ki burada arkadaşlarınız 3. eve yerleşiyor. Burada çok güzel haberler alabilirsiniz. Yine sevgi, aşk mevzuları, iletişim konuları çok aktif. Arkadaşlarınız, dostlarınız, bu anlamda iletişime girdiğiniz her kişiyle ilgili güçlü, kararlı, inisiyatif alan yanlarınızı ortaya koyabileceksiniz. Yine likit akışınız demiştik. Burada elinizde belli bir likit geçişi olabilir. Burada bunu değerlendirmek, güçlendirmek adına çalışabilir bu süre. Ve 7 Ocak Venüs Mars da yine Oğlak'ta kavuşuyor. Bu kavuşumsa yine size ikili ilişkilerle ilgili 3. evde güzel bir dönem, aktif bir dönem. Çok dürüstsünüz bir kere. Her şeyi rahat rahat konuşuyorsunuz ve maskeler düşüyor demiştik ya, onları hissediyorsunuz, görüyorsunuz. Sevgili yükselen akrepler ve akrep burçları, burada kişilerin size ne niyetle geldiğini adeta anlıyor olacaksınız, görüyor olacaksınız. Ve burada destek alabiliyor olacaksınız. Öte yandan tabii ki Mars Oğlak'ta uzun soluklu işleri temsil ediyor. Uzun soluklu karar verdiğiniz, geleceğe götürmek istediğiniz işler için de kişilerle yan yana gelebileceğiniz güçlü bir durumda olacaksınız. Bunu değerlendirin. Ve 9-10 Ocak Güneş Mars'la kavuşuyor. Oğlak kavuşumu 3. evinizde demiştik. Şimdi Güneş de Mars'la kavuşmaya başlıyor. Hepsi böyle peş peşe kavuşa gidiyorlar. Ve sizin için tabii ki bu 3. evde zaman yetişmiyor gibi. Yani bir hisse kapılabilirsiniz bu süreçte. Konuşmalar, hareketli gündemler, Mars burada. Aman dikkat diyelim, kulağımızı çekelim şöyle. Yolculuklara dikkat. Burada hıza dikkat. İşte konuşmalarda aşırı dürüstsünüzdür ama bir rekabet yaratır, bir gerginlik yaratır. Bunlara dikkat. Bunu da verebilirim der açıkçası Mars'ın buradaki konumu. Ama onun haricinde pek çok işi güçlü bir şekilde halletmek için hızınızı düzenleyeceğiniz ve planları güzel bir şekilde yoluna koyacağınız, enerjinizi yükselten bir noktada olacak. Ve 18 Ocak Pazar Oğlak yeni ayı 28 dereceyle gerçekleşiyor. Türkiye saatiyle 10.53'te akşam saatlerinde olacak. Üretken, yaratıcı ve gerçekçi Oğlak yeni ayı. Sizin için 3. ev. Demiştik ya, ayın zaten hemen başından itibaren o çevre faktörleri gelmeye başlamıştı. Evet, çevrenizdeki kişiler, bunlarla diyaloglarınız, kararlarınız, fikirleriniz gerçekçi ve uzun vadede planlarınızın ortaya çıktığı bir süreç. Oğlak yeni ayı hedefe odaklı, azimli, çok çalışkan. Kardeşlerinizle, dostlarınızla, en yakın kişilerle aranıza koyduğunuz mesafelerle ilgili yeni çözümler geliştirebilirsiniz. Burada olumlu dönüşler alabilirsiniz. Yine uzun sürekli yol işleriniz varsa, yolculuklarınız varsa bunları düzenlemek. Uzun süredir boşlukta hissettiğiniz konuları geliştirmek adına tutkunuzu, azminizi yükselten bir Oğlak yeni ayı olacak. Özellikle ilişkilerle ilgili güzel bir sürpriz geliyor belli ki. Küpemde düştü, çok pardon. Etrafınızdaki kişilerle ilgili uyum sağlayacağınız konularda çok aktif, güzel bir süreç. Bilgi yanlarınız ortaya çıkıyor sevgili akrepler. Sabrınız, azminiz ortaya çıkıyor. İkili ilişkilerde çok etkin olacaksınız. Özellikle bu yeni ay geçmişte yaşadığınız pek çok hani o mesafeli konular, yine anlaşmazlıklar, küslükler, belki istediğiniz işi istediğiniz gibi ilerletememek, o partnerle ilgili, ortaklıklarla ilgili. Burada samimi, gerçekçi, güzel emeklerinizi korkmadan ortaya koyacağınız bir süreye işaret ediyor. Bu kişiler yaşamınıza yeniden girebilir bu kişiler. Aynı zamanda yeni kişiler de gelebilir. Ailenizde çözülmemiş konular da artık tamamlandığı, ortaya çıktığını göreceksiniz. Burada kalıcı çözümler üreteceğiniz
önemli bir Oğlak yeni ayı. Para konuları tabii ki önceliğiniz olacak sevgili akrepler. Sevdiğiniz kişilerden gelen paralar, sevdiğiniz kişiyle ilgili o parayla ilgili olan bağınız, yani geçmiş borçları yapılandırmak, alışverişler, alımlar, satımlar, bu anlamda bunları yeniden yapılandıracağınız bir süre. O yüzden çok güzel. İş için, anlaşmalar için, ortaklı ticaretlerinizde için bazı konuları belki elemeler yapacaksınız. Burada tabii ki harcamalarda düşündüğünüzden fazla çıktığını ve bu yeni aile beraber hani diyeceksiniz ki adeta bunlara ben emek verdim ama artık istediğim gibi gitmiyor. Bir Oğlak yeni ayı kalıcı olarak düzenleme yapacağınızı gösteriyor para konularında ve bu yaptığınız her düzenlemede verimi arttırmak için olacağını lütfen unutmayın. Önümüzdeki aylarda çok önemli kuvvetli noktalara doğru gidiyor olacağız. Ve burada tabii sağlık konularına bakalım. Eklemler demiştik. Dizler, kemikler, rahatsızlıklar. Bunlar aktif. Oğlak özellikle diz, kemik ve iskelet sistemi, cilt ve diş. Bunlar varsa lütfen çok dikkat. Yine yüz bölgesi, solunum yolları, akciğer yolu hastalıkları, buralara bedeninizi desteklemek çok önemli olacak. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, bolluğu, bereketi, neşesiyle gelsin. Oğlak yeni ayı her konuda arındırdığınız, her konuda çevresel olarak size büyütmek istediğiniz her konuyu daha da büyüterek, geliştirerek, kaynaklarınızı güzelleştirerek gelsin efendim. Ve 20 Ocak Güneş Kova burcunda geçiyor olacak. Artık Kova burcunda ve tabii ki ayın ikinci yarısından sonra Şubat'ta önemli bir güneş tutulmamız var. Artık o etkilere doğru geçiyor olacağız. Evet, burada Kova burcundaki geçişi için sizler ev, aile, yaşam önemli değişimler ve gelişmeler yerleşmiş vaziyette. Kova burcunun içinde, evinizin içinde olacak bu iş ve daha çok içsel olarak da baktığımızda kendinizi yeniden yapılandırdığınız bir süreye işaret ediyor. Yaşamda ruhunuzun en derin noktalarına kadar hissedeceğiniz amaç duygunuzu yeniden yenileyecek bir geçiş olacak. Kuvvetli bir geçiş, evet. Ve yılın ikinci yarısında yaşça büyükleriniz, evin içindeki kişiler, akrabalarınız, ailenizdeki kişiler, eşiniz, bu kişilerle ilgili bir takım durumlar, bunları halletmek için yoğunlaşmalar, bazı konularda tamamen evle ilgili, ev yaşamınızla ilgili değişimler, dönüşümler içine girdiğiniz bir sürede olacaksınız. Derin devrimler yaptığınız, sürpriz gelişmelerle yaşayacağınız bir sürece adım atıyorsunuz sevgili akrepler. Hayırlısı olsun. Ve 21 Ocak Güneş Merkür kavuşuyor. Cazimi diyoruz. Merkür cazimi, dilek dilemek, şans, bereket, dilek dilemek, etkin konuşmak, güçlü başlangıçlar, imza atmak için çok verimli bir süreç. Sizin için zaten evinizle ilgili, toprakla ilgili, gayrimenkul, bunlara alım satım işi varsa bu süreyi kullanabilirsiniz. Çok etkin olacak. Yine isteklerinizi kuvvetli bir şekilde gerçekleştirmek için çalışıyor olacak. Tam 4. evinizde. Burada yine önemli konuşmalar yapmak, aile bireylerinizle ilgili açıklamalar yapmak, uyum içinde sunmak için olumlu, güzel bir gün. Merkür cazime 21 Ocak kullanabilirsiniz. Ve 23 Ocak Güneş Plüton kavuşuyor. Evet, çok önemli demiştik tam 4. evinizde. Güçlü, dinamik, kararlı günlere doğru geçiyor olacağız. Algılarınızdan, liderlerinizin, seçimlerinizin ön plana çıktığı, orijinal farklı çözümler geçirdiğiniz bir süreç. Bu uzun süredir biliyorsunuz Plüton burada başladı yolculuğuna. Bunun yayınında Plüton özellikle Kova'da 18 yıllık yolculuğuyla ilgili bir YouTube videom var. Oradan da bakabilirsiniz. Evet, sizin için aile konuları, aile, köklü aile bağlarınız, diğer değişimleri, geçmişle ilgili derin sırlar, aile içindeki büyükler, kayıplarınız, burada endişeleriniz, korkularınız, bunların tamamını yeniden yapılandırdığınız bir süreç. Aile içinde güçlü figürler, geçişler, deneyimler, çok güçlü etkiler içinde olacaksınız. Bu zaten artık Şubat'a doğru, güneş tutulmasına doğru gidiyor. İlk alametleri aldığınız önemli bir geçiş. Burayı lütfen dikkat diyelim. Buraya bir altını çizelim. Burada kararlarınız fark yaratabilir diyor bu güçlü kavuşumla beraber. Öte yandan ev işleriniz, bunlarla ilgili karizmatik, dinamik, güçlü kararlar alacağınız bir dönem. Ve 26-27 Ocak Mars Plüton kavuşumu keskinleşiyor. Bakın dikkat edin, bu süreç çok önemli, iki tane kötücülün yan yana gelmesi. Ayın sonunda bu iki gün kolektif de dahil olmak üzere kritik zorlu günlere geçtiğimizi gösteriyor. Yani toplumsal açıdan da zorlu yıkıcı etkiler olabileceğini gösteren bir süreç sevgili akrepler. Ve sizin için tabii ki bugünlerde dikkatli olmalısınız. Aile konuları tam 4. evde ya, bu bütün kova etkisi buraya geçti. Aileniz, aile bireyleriniz tabii ki endişeye mahal vermek istemiyorum, korkuya asla. Ama bu günlerde bilin ki stresli günler, gergin günler, anlaşamazsınız, evinizin içinde bir şey yapmaya karar verirsiniz, değişiklik istediğiniz gibi gitmeyebilir. Yine ilişkilerle ilgili gelişebilecek ani gündemler, çünkü Uranüs de buradan kare yapıyor.
bu takım durumların olabileceğini gösteriyor. Lütfen tetikte ve farkında kalalım. Hani bunu bilmek, cebimize koymak biraz daha hani işimizi kolaylaştırır. Sakin, dikkatli ve dikkatli olmak önemli bu sürede. Kazalara ilişkin. Evet, 30-31 Ocak en şanslı günler sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Ay Jüpiter'le kavuşuyor. Adeta ayın sonunda bize destek için gelen güzel iyicil açılarımızdan bir tanesi. Bu ayı o şekilde kapatacağız. Yurt dışı işleri, hedefleriniz, eğitimleriniz, karar verdiğiniz konularda daha olumlu, daha güzel gelişmelere doğru geçtiğiniz bir süreç. Bu 2 günü kullanabilirsiniz. Belki dil eğitimi almak, değiştirmek, yaşam felsefenizle ilgili yine akademik konular, çalışmalar, bunlarla ileriye dönük taşımak istediğiniz fikirler, hedeflerle ilgili olumlu çalışacak bir süreçte olacaksınız sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Bu ay bolluğu, bereketi, güzelliğiyle gelsin. Yakın çevrenizde ve iletişimlerinizde çok yoğun bir ay, bilgi aksınızda eksikleri tamamladığınız bir ay, hazırlık yaptığınız bir ay tabii ki önümüzdeki aylara. Uzun vadede planladığınız, programladığınız her işin bilin ki büyüyerek, katlanarak size geri döneceği kesin. Bolluk, bereket ve neşesiyle gelsin. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Aşağı küçük bir yorum, bir kalp bırakırsanız benden de mutlusu yok. Hepsini okuyorum. Benimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Görüşmek üzere, sevgi ve selamlarımla.